Arkadaşlar merhaba. Bugün size farklı bir marka tanıtacağım. Bu markanın yine Çin'den Avrupa'ya ithal ettiği bir ürün. Elit markası. Bakın neden Avrupa'ya ithal ettiği bir ürün diyorum. Şöyle çevirdiğimde kısaca göstereyim. Videomda yine değineceğim. Şurada görüyorsunuz Kiril alfabesiyle yazıyor. Yani Bulgarca yazıyor. Yani bu normalde Bulgaristan'da üretilmiş bir ürün değil. Çin'de üretilmiş bir ürün ancak Bulgaristan bu şekilde etiket istemiş. Mesela bizim buna örnek verirsem Beko Türkiye'de yapmıyor. Arçelik Türkiye'de yapmıyor. Türkiye'de topluyor parçalarını bunun gibi. Yani biz alıyoruz Arçelik'in içeriği tamamen Çin'de üretilmiş kartlardan oluşuyor. Yani bu televizyon olabilir, işte buzdolabı olabilir ama genelde Çin'den parçaları geldiği için ülkede bu şekilde yapılıyor. Bunu da bu şekilde yapmışlar. Videomuza devam edeyim kaldığımız yerden. Bu ürünümüzde MP3 özelliği de var. Bunu size belirteyim. Audio CD de çalabiliyor. Yani Track CD. MP3 farklı bir sistem. Track CD farklı bir sistem. CD formatı yine aynı. Bakın onu karıştırmayın. DVD ise farklı bir formattır. Yani CD'nin formatı farklıdır kendisi. DVD 4 küsur GB'a kadar destekler. Hatta 8 GB'a kadar destekleyen DVD'ler var. Boş DVD'den bahsediyorum. CD'ler ise 700 MB'a kadar. Ve ses olarak da 60 minut, 80-70 minuti yani zaman dakika olarak destekliyor. Bunu da belirteyim. Bu Discman'de devam edeyim tanıtmaya size. Şu şekilde. 2 adet kalem pille çalışıyor yine. Yine şarjlı pil kullanmanızı öneriyorum. Zaman açısından daha çok dinlemek için. Bu Discman'imizi bakın şu şekilde play yapıyoruz. Şurada gösteriyor CD veya MP3. Şu anda CD olarak okuyacağı için MP3'te geçti, CD olarak gördü. 20 adet şarkı olduğunu gördü. Bu şekilde dakikaları yazıyor. Bunda anti-şok var. Onu size söyleyeyim. Zaten şurada yazar. Şöyle hafif gösterirsem. Anti-skip protection yazar. Yani bu anti-skip, anti-şok, ESP, ASP bunlar aynı işlemi görüyor. Bunu da belirteyim. Sadece isim değiştiriyorlar firmalar. Discman'imizin hold tuşu var yine yanında. Dediğim gibi 4.5 volt standarttır bunlarda. Yine kullanabiliyorsunuz adaptörleriyle. Yalnız 500-600 amperi geçmemenizi öneririm yakarsanız. Şurada şarj özelliği var. Off on yazıyor. Yani buradan adaptör taktığımızda şarjlı pillerimizi şarj edebiliyor. Bunu da belirteyim. Şöyle çevirdiğimde bakın ses yine analog ses tuşu var. Ses aç kapama. Bakın bunda pone girişi yeşil. Diğerlerinde bunda siyah, diğerlerinde yeşildi. Bas düğmesi var. Yani bunun rengi o kadar önemli değil. Her Discman farklı renkte koyabiliyor. Önemli olan kulaklık girişine takmanız önemli. Yani bunlardan 2 tane olduğunda diğeri amfi çıkışıdır. Ona takmayın. Tavsiye etmem. Zaten sesi az alırsınız. Bu sefer cihazı bozuk sanabilirsiniz. Şöyle hoş bir tasarım var cihazımızın. Şu anda içinde CD var. Sizin için çalıştırdım. Yani ayrıntılı şekilde görün diye bakın. Şurada ekranda ESP diye yazıyor. Yani bu sarsıntı koruma. Burada anti-şok yazıyordu. Burada ESP yazıyorlar. Onun için dedim ya ESP, ASP, anti-şok, anti-skip bunlar önemli değil. Önemli olan işlevlidir. 120 saniye anti-şok var. Bunda 120 saniye demek sarsıntıda 120 saniye hafızaya alıp size dinlemenizi sağlıyor. Ondan sonra atlama yapıyor. Devam edeyim, içini açayım sizin için. Bakın. Şu şekilde CD'mi çıkarıyorum. Bu Track CD'dir. Bu orijinal Track CD'miz. Şöyle koyuyorum bakın. Bunun lazer içeriği bu şekilde. Şu mekanizmalar çoğunda standart aşağı yukarı. Çalışma sistemi de aynıdır Discman'lerde. Bunun kasa olarak sorarsanız kasa olarak o kadar kaliteli değil. Bunu da size belirteyim. Ama mekanizma işlev olarak güzel bir cihaz. Bunu da belirteyim. Farklı videolar çekmemi isterseniz yorum yapabilirsiniz. Videolarımı beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Yeni ve değişik videolarda görüşmek dileğiyle şimdilik hoşça kalın.